Hani ağır çekiç darbelerinin yankılandığı bir alan vardır ya, Evet. taş kırma seslerinin, rüzgarda sertçe sallanan kalın çadır kumaşlarının çıkardığı o tok sese karıştığı bir an. Bunu bir canlandırın zihninizde. Elleri nasır tutmuş, işte parmak aralarına kireç ve harç dolmuş bir işçinin, tozu dumana katan bir inşaat alanından usulca çıkıp felsefenin o sonsuz dinginliğiyle buluşma anına tanık olacağız bugün. Felsefe tarihinin en sarsıcı, en gururlu hayatlarından birini, Menedemos'u konuşmak için buradayız. Aslında bu hikaye yani sıradan bir biyografi olmanın çok ötesinde konumlanıyor. Zihnin en karanlık köşelerine ışık tutan yozlaşmaya karşı sadece fikirleriyle değil, bedeniyle ve emeğiyle direnen bir insanın kusursuz anatomisi var karşımızda. Siz de bazen o ünvanlarınızın, kariyerinizin ardında asıl neyin kaldığını sorguluyorsanız, bu derinlemesine fikir yolculuğu tam sizin için tasarlandı. O parıltılı etiketlerin ötesine geçip, insanın kendi içindeki o sarsılmaz erdem binasını nasıl inşa edebileceğini keşfetmek. Olayların kronolojik başlangıcına, yani her şeyin filizlendiği o ilk döneme inip bu onurlu yaşamın felsefi temellerini kazmaya başlamamız gerekiyor bence. İnsanın kendini inşa etme sürecinin en zorlu evrelerini bu dönemde görüyoruz çünkü. O halde milattan önce 404 yılına Eretria kentine uzanıyoruz. Hı hı. Sahnede soylu bir aileden gelmesine rağmen büyük bir yoksullukla boğuşan bir genç var. Babası bir mimar, elleriyle fiziksel yapılar inşa eden bir duvar ustası. Kendisi de hayatta kalabilmek için babasının yolundan gidiyor aslında, amelelik yapıyor, çadırcılıkla uğraşıyor. Ve devlet onu bir süre sonra Megara kentine garnizon askeri olarak gönderiyor. Orada da farklı bir hayat başlıyor sanırım. Tabii, işte o askeri kışlanın kas katı, tavizsiz ve mutlak itaat bekleyen yapısı içinde insan zihnini özgürleştiren Platon'un felsefesiyle karşılaşıyor. Şey gibi çorak ve kayalık bir arazide bir ağaç tohumunun sadece bir damla suya ulaşmak için üstündeki o kalın betonu, o aşılmaz gibi duran sert kayaları paramparça ederek kök salması gibi bir tablo canlanıyor gözümde. Ne kadar sarsıcı bir tespit. Onun zihni de hakikate ulaşmak için askeri kuralları, bitmek bilmeyen disiplini ve hatta vatan haini sayılma riskini o tohum gibi parçalayıp geçiyor. Çünkü askeri disiplinin ve katı hiyerarşinin hakim olduğu bir ortamda soyut felsefeyle tanışmak, o tohumun çatlamasıyla eşdeğer bir zihinsel patlamaya yol açıyor. Platon'un fikirleri, onun o güne kadar sadece bedeniyle var olduğu dünyayı kökünden sarsıyor. İdeal olanla pratik olan arasındaki o büyük uçurumu fark ediyor yani. Evet, hakikati arama arzusu o kadar baskın hale geliyor ki, inandığı fikirlerin peşinden gitmek uğruna ordudan tamamen firar ediyor. Geri dönüşü olmayan bu yolculukta, Atina'ya adım attığında cebinde tek bir kuruş bile bulunmuyor. Yanında sadece felsefeye onun kadar aşık olan zihinsel yoldaşı ve ruh ikizi Asklepiades var. Atina'nın o dönemi, hani yabancıların ve düzenli bir işi olmayanların çok sıkı denetim altında tutulduğu bir yer. Toplumsal düzeni korumak adına kimsenin başıboş gezmesine müsamaha gösterilmiyor. Mahkeme de bu iki gencin gündüzleri sürekli felsefe tartışıp görünürde hiçbir fiziksel üretim yapmamasını son derece şüpheli buluyor tabii. Aynen öyle, yani hemen onları dönemin en ciddi suçlarından biri olan aylaklık suçuyla yargılamak üzere mahkeme salonuna çağırıyorlar. Gündüzleri sürekli soyut kavramlardan, adaletten, işte iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğinden bahsediyorlar ama o dönemin yargıçları için asıl mesele bu gençlerin karınlarını nasıl doyurduğu. Çok temel bir soru aslında. Ancak mahkeme salonuna bir değirmenci şahit olarak getiriliyor. Değirmenci, hakimin karşısına geçip bütün Atina'yı şaşkına çeviren o ifadeyi veriyor. O an gerçekten tarihin kırılma noktalarından biri. Bu iki gencin her gece kendi değirmeninde sabaha kadar un öğüttüğünü, o devasa ağır un çuvallarını saatlerce sırtlarında taşıdıklarını anlatıyor ve bu yoğun bedensel yıkım karşılığında onlara sadece 2 drahmi ödediğini açıklıyor. İnanılmaz bir bedensel efor. Mahkeme heyeti, hakikat aşkına gecelerini ağır işçilikle geçiren, elleri nasır tutmuş, üstü başı un içinde kalmış ama zihni gökyüzü kadar berrak, bu amele filozof imgesi karşısında saygıyla eğiliyor.
İnsanlığın hafızasına kazınan bu sahnenin ardında emeğin felsefeyi nasıl beslediğine dair çözmemiz gereken çok temel bir mekanizma var. Kesintisiz bir beslenme döngüsü var orada. Fiziksel yorgunluğun insanın zihnini bulandırdığını, düşünme kapasitesini körelttiğini düşünürüz hep. Ağır un çuvallarını sabaha kadar taşıyan bir insanın gündüzleri o derin felsefi diyalogları yürütecek zihinsel berraklığı nasıl sağlayabildiğini açıklamamız gerekiyor. Yüzeysel bir bakış açısıyla bedensel yorgunluğun zihni uyuşturması ve insanı düşünemez hale getirmesi beklenir şüphesiz. Ancak burada bedenin yorgunluğu, ruhun özgürleşmesi için bir tür yakıt işlevi görüyor. Çok çarpıcı bir yaklaşım. O ağır un çuvallarını taşırken dökülen ter, zihni bulandırmak yerine onu dünyevi hırslardan, gereksiz kibrinden ve yapay arzularından arındırıyor. Emeğin o sert gerçekliği, felsefeyi havada uçuşan soyut bir uğraş olmaktan çıkarıp doğrudan hayatın merkezine, yani toprağın kendisine bağlıyor. Hani fiziksel sınırlarını zorlayan bir insan, hayatta kalmanın ne kadar çetin bir mücadele olduğunu hücrelerine kadar hisseden ya, Evet, tam olarak bu bilinç, onun gündüzleri tartıştığı erdem ve ahlak kavramlarının altını çok sağlam bir pratik tecrübeyle dolduruyor. Beden yoruldukça zihin gereksiz detaylardan arınıyor ve hakikatin en saf haline odaklanabiliyor. geceleri nasır tutan o eller, gündüzleri Atina sokaklarında yankılanan fikirlerin en sağlam dayanağına dönüşüyor. Fiziksel acı ve alın teri aslında onun felsefi iradesini çelikleştiren bir antrenman salonu yaratıyor. Bedenle verilen bu mücadele, düşünceleri şekillendiren sarsılmaz bir zemin oluşturuyor. Çok nadir görülen bir bütünlük bu. Bu temel üzerine yükselen felsefi üretim, onu sadece başkalarının fikirlerini tartışan bir amele olmaktan çıkarıyor, kendi felsefi görüşlerini şekillendirdiği, felsefe dünyasına yön veren 23 adet felsefi diyalog kaleme alıyor. Bu diyaloglar sayesinde entelektüel rüştünü ispatlıyor. Kendi sesini buluyor bir nevi. İşin daha da çarpıcı tarafı, sürgün hayatı bitip memleketine döndüğünde o eski inşaat işçisinin büyük ve saygın bir devlet adamı konumuna yükselmesi. Hayatı boyunca böylesine büyük bir yoksulluk çeken ve bedeniyle çalışan bir insan, güce ve lükse ulaştığında o sahte övgülere kapılmaktan kendini nasıl koruyabiliyor? Gücün ve sınırsız imkanların insan doğasını yozlaştıran, içten içe çürüten bir tarafı vardır her zaman. Yoksulluğun en dip noktasından gelen pek çok insan, o güce ulaştığında geçmişini silmek ister ve yeni elde ettiği o parıltılı dünyanın gönüllü esiri olur. Etrafını saran dal kavukların sahte övgüleri insanın kendi gerçekliğinden kopmasına neden olur genelde. Ancak onun durumunda geçmişindeki o harç lekeleri ve un kokan geceler siyasetin yozlaştıran doğasına karşı çelikten bir kalkan görevi üstleniyor. Sarayların, makamların ve siyasi ünvanların geçici olduğunu, asıl kalıcı olanın insanın kendi iradesiyle ürettiği değişmez değerler olduğunu çok iyi kavruyor. Devlet adamı olduğunda bile o eski amele filozofun mutlak sadeliğini milim taviz vermeden korumaya devam ediyor yani. Şüphesiz. Dönemin diğer siyasetçileri lüks içinde yüzerken, onun karakterinin ana omurgasını bu sarsılmaz dürüstlük oluşturuyor. Evinde verdiği akşam yemekleri, zenginlik gösterisi yapılan, sabaha kadar şarap içilen o bildiğimiz antik dönem şölenlerinden tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor. O meşhur yemeklerin menüsü bile kendi başına bir manifestoya dönüşmüş durumda. Sofrasında israf yok, gösteriş yok. Kesinlikle abartıdan uzak. Gelen konuklara sadece tek bir basit sebze yemeği ve bir kadeh şarap ikram ediliyor. İnsanlar o sofraya midelerini doldurmak için değil, zihinlerini aydınlatmak, masada konuşulan o saf bilgelikten beslenmek için oturuyorlar. Siyasetin o kirlenmeye, çürümeye fazlasıyla müsait ikliminde onun sofrası bir arınma alanı, bir tür felsefi sığınak işlevi görüyor aslında. İkram edilen yemeğin sadeliğiyle masada konuşulan fikirlerin ihtişamı arasındaki bu muazzam zıtlık, onun devlet yönetimine ve hayata bakış açısının en somut tezahürü. Bu masada misafirler bedensel sınırları aşan felsefi bir derinlik buluyorlar. Siyasetteki rakipleri ise hayatı boyunca hiçbir zaman böyle bir erdem seviyesine ulaşamadıkları için onun bu geçmişini anlayamıyorlar. Anlamaları da pek mümkün değil zaten. Ona fikirleriyle karşılık veremedikleri noktada geçmişindeki yoksulluğu bir zayıflık gibi kullanıp alay etmeye çalışıyorlar.
Meclis toplantılarında onun eski bir inşaat işçisi olmasını diline dolayan vekiller çıkıyor karşısına. Meclisteki o tarihi tartışma sadece iki siyasetçi arasındaki bir atışma değil sanırım. Hayır, aynı zamanda iki farklı zihniyetin, yani derin bir cehalet ile emeğiyle yoğrulmuş bilgeliğin doğrudan çarpışmasıdır bu. Rakipleri siyasi argüman üretemediklerinde doğrudan onun şahsına, geçmişteki mesleğine saldırarak itibar suikastı yapmayı deniyorlar. Toplumun gözünde fiziksel emeği küçümseyerek onu değersizleştirmeyi amaçlıyor. Ve meclisteki o gerilimli anı sadece bir siyasi kriz olarak değil, felsefenin devlet yönetimi içindeki varoluş mücadelesi olarak okumamız gerekiyor. Bir rakibi mecliste ayağa kalkıp bütün vekillerin önünde bir duvar boyacısının yazdığı kanundan bu kente ne hayır gelir diyerek ona en alt perdeden saldırıyor. Çok ağır bir provokasyon. O an mecliste buz gibi bir hava esiyor. Oysa istifini bile bozmadan, sesini yükseltmeye gerek dahi duymadan tarihe geçen o muazzam cevabı veriyor. Benim boyam duvardan zamanla silinir ama bu kanun senin cehaletini tarihten sonsuza kadar silecektir. Muhteşem. Bu sözün sadece zekice verilmiş kıvrak bir cevap olmanın ötesinde, geçmişiyle barışık olmanın ve emeğinden utanmamanın getirdiği devasa bir felsefi dayanıklılığı temsil ettiğini incelemeliyiz bence. Bu cevap, entelektüel üretimin kalıcılığıyla fiziksel eylemlerin geçiciliği arasındaki farkı tek bir vuruşla ortaya koyuyor. Duvar boyamak, mekanik ve fiziksel bir eylemdir. Güneşle, yağmurla ve zamanın aşındırmasıyla yok olup gider. Ama topluma adalet getiren o kanunlar kalıcıdır. Tabii ki, insan ilişkilerini düzenleyen ve devletin temelini oluşturan erdemli bir kanun, yüzyıllar boyunca yaşamaya devam eder. Rakibinin bir zayıflık, bir utanç kaynağı olarak küçümsemeye çalıştığı o boya lekelerini, kendi düşünce dünyasını inşa ederken kullandığı onurlu bir harca dönüştürüyor. Siyasi figürlerin sığlığı ve vizyonsuzluğu karşısında emeğiyle aydınlanmış, kendi varoluşunu kanıtlamış bir zihnin nasıl dimdik ayakta kaldığını hepimize kanıtlıyor. Rakiplerinin kibrine, kendi geçmişindeki o saf sadelikle paramparça ediyor adeta. Dürüstlüğün, adaletin ve saf hakikatin sesi meclis duvarlarında bu kadar gür yankılandığında, karanlık odalarda kurulan yozlaşmış siyasi kumpasların hedefi haline gelmek de kaçınılmaz bir son oluyor. Nitekim hayatının ilerleyen dönemlerinde o onurlu yürüyüşü büyük bir iftiranın karanlık duvarına çarpıyor. Bedel ödemek zorunda kalıyor maalesef. Ülkesindeki siyasi dengeler değiştiğinde vatanını Perslere satmakla, bir casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyor. Uğruna kanunlar yazdığı, gençliğini harcadığı ve çok sevdiği Eretria kentinden hiçbir suçu olmadığı halde sürgün ediliyor. Bu karar, onun için sadece bir şehirden başka bir şehre taşınmak anlamına gelmiyor. Bütün kimliğine, emeğine ve o sarsılmaz onuruna yapılmış alçakça bir saldırıyı temsil ediyor. Sürgün yıllarında rotasını Makedonya'ya çeviriyor. Sürgün döneminde sığındığı yer, Makedonya kralı Antigonus'un sarayı oluyor. Kral, etrafını saran dal kavuklardan, kendi çıkarları için sürekli yalan söyleyen siyasetçilerden o kadar bıkmış durumda ki, bu eski amele filozofun hiçbir şeyden korkmayan, kimseye boyun eğmeyen, işlenmemiş saf bilgeliğine muazzam bir hayranlık besliyor. Ona sarayında inanılmaz imkanlar sunuyor bildiğim kadarıyla. Kendi ülkesinde bile bulamayacağı imkanlar. Lüks bir yaşam ve sonsuz bir koruma teklif ediliyor. Sadece sarayda kalıp onunla felsefe konuşması isteniyor. Ama Menedemos'un ruh dünyasında çok büyük bir yıkım var. Vatan hainliği gibi ağır bir iftiranın lekesini ruhunda taşırken, adalet yerini bulmamışken, o altın kadehlerden şarap içip o lüksün içinde hiçbir şey olmamış gibi yaşamayı reddediyor. Göz ardı edemeyeceği bir onur meselesi bu. Gururundan taviz verip kendisine acınarak bakılan o sarayda zengin bir tutsak olarak yaşamaktansa kendi iradesiyle hayatına son vermeyi seçiyor. Tam 7 gün süren ve sonunda hayata veda ettiği bir açlık orucuna giriyor. Bedenini yavaş yavaş ölüme terk etmesi, hayata karşı duyulan basit bir umutsuzluk değil, onursuz ve haksızlığa uğramış bir yaşama karşı duyulan soylu bir reddiyedir. Ruhunun yenilmezliğini ilan ettiği son ve en büyük felsefi eylemidir bu.
Bedenini yavaş yavaş ölüme terk ettiği o son günlerde sarayda gerçekleşen derin bir entelektüel tartışma sırasında insanlığın yüzüne yüzyıllar boyunca unutulmayacak çok ağır bir metafor bırakıyor. O saray odasında ölümün o soğuk sessizliği her tarafı kaplarken kurduğu cümleler zihinlerde asılı kalıyor. Biz, insanlar hayat denen o büyük binayı inşa ettiğimizi sanıyoruz. Ama ömrümüz sadece binanın dışına kurduğumuz o geçici inşaat iskelesini süslemekle, büyütmekle ve boyamakla geçiyor. Kariyerimiz, toplumsal statümüz, biriktirdiğimiz paralar, evler ve arabalar, bunların hepsi asıl binayı yani insanı var etmek için gereken geçici iskelelerdir. Ama biz o iskeleyi o kadar çok önemsiyoruz ki ömür bitiyor, iskele sökülüyor ve arkada ruh adına, erdem adına tek bir tuğla bile konulmamış bomboş bir arsa kalıyor. Bu sözlerin kelime kelime odaya yayılmasının ardından zihinde çok büyük bir dinginlik, çok derin bir uyanış evresi başlıyor. İnsanın ömür boyu büyük bir hırsla kurduğu o geçici iskelelerin büyük bir gürültüyle sökülüp atıldığı, geriye sadece çıplak hakikatin kaldığı o yüzleşme anının ağırlığını bütün hücrelerimizde hissediyoruz. Sarsıcı bir yüzleşme bu. Kendi elleriyle harç karan, un taşıyan ve sonunda onuru için lüksü elinin tersiyle itip ölmeyi göze alan bir adamın, binlerce yıl öncesinden sizin hayatınıza, bugünün modern dünyasına tuttuğu çok berrak, çok sert bir ayna bu. Ruhun derinliklerinde yankılanan, hayatın geçiciliği ile erdemin kalıcılığı arasındaki o sarsıcı tezat, bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Kendi ellerimizle yarattığımız o makam illüzyonlarının zamanın acımasız rüzgarı karşısında nasıl un ufak olduğunu o saray odasındaki derin sessizliğin içinden duyabiliyoruz sanki. Sizin kendi yaşamınıza, her sabah uyanıp peşinden koştuğunuz o hedeflere, hayatınızın merkezine koyduğunuz önceliklere yakından bakmanızı istiyorum. Bu metaforun ne kadar canlı ve ne kadar acımasız bir şekilde bugünü anlattığını fark edeceksiniz. Bizler de hayat denen o devasa binayı inşa ettiğimiz yanılgısıyla günlerimizi, yıllarımızı tüketiyoruz. Kendimize sürekli çok daha gösterişli, çok daha yüksek iskeleler kurma peşindeyiz. Kartvizitlere yazılan yeni ünvanlar, banka hesaplarında büyüyen rakamlar, kapıda duran daha lüks araçlar, duvarlarını süslediğimiz daha büyük mülkler. Ve sahip olduğumuzu sandığımız tüm o geçici etiketler, iskelemizi süslemekten, onu boyayıp başkalarına sergilemekten, dışarıdan ne kadar görkemli durduğunu tartışmaktan o kadar çok yoruluyoruz ki, içerideki asıl binayı, o içimizdeki erdem merkezini inşa etmeyi tamamen unutuyoruz. Gündelik koşturmacanın, sahte başarıların ve bitmek bilmeyen rekabetin içinde kaybolup giderken, aslında sadece dış cepheyi tahkim ettiğimizi, dışarıdan bakanların göreceği o geçici demirleri sağlamlaştırmakla övündüğümüzü kavrayamıyoruz. Zamanın o korkunç yıkıcılığına, yoksulluğa ve nihayetinde ölüme karşı kazanılacak mutlak zafer, ancak ve ancak insanın kendi içindeki o sarsılmaz erdem binasını tuğla tuğla kendi iradesiyle inşa etmesiyle kazanılabilir. Hakiki asalet, başkalarının takdirini kazanmak için kurduğumuz o süslü iskelelerin gölgesinde saklanmak değil, vakti geldiğinde tüm o demirler ve tahtalar söküldüğünde geriye kalan o saf, adil ve yıkılmaz karakterin ta kendisidir. İnsan kendi hakikatini bu geçici dünyevi unsurların ötesinde aramaya başladığında, boyanın silineceğini ama erdemle yazılmış bir kanunun, onurla yaşanmış bir hayatın asla silinmeyeceğini anladığında, gerçek anlamda varoluşunun temelini atmış olur. Mesele sadece felsefe bilmek değil, inandığı değerleri bedelini canıyla ödemeyi göze alacak kadar kendi ruhuna inşa etmektir. Kesinlikle. Gün gelip de o ölüm rüzgarı koptuğunda ve dünya hayatındaki tüm o geçici iskeleleriniz elinizden tek tek sökülüp alındığında arkada gerçekten ne kalacak? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.